Furkan Muhammed Birer ismim. Sessizlik tartışma kültürünü nasıl etkilemektedir ve dönüştürmektedir? What do you think about silence as a changer in the communication, in the debate areas, in tartışma çevreleri, Tartışma kültürü. in the culture of debate? In a way, debates, kind of by definition involve language. I imagine I'm trying to imagine what you're asking is during a debate when the others are silent, when one talks. Ben de tam soruyu anlayamadım aslında. Yani tam olarak tartışma kültürü derken Yani nasıl hani böyle karşılıklı şey olarak mı söylüyorsun? Tartışma Biri- mı? Birinin sessiz kaldı mı yoksa senin bir diğerinin Yani konuştu karşılıklı mu? bir konuşma anlamında mı? Yani bu aslında nasıl algılanabilirse, yani bu sadece tek bir örnek değil, nasıl söyleyeyim, tepki verme anlamında da kullanılabilir veya iletişimsel anlamda da bağlanılabilir. Aslında şey değil yani, tek bir kalıba sığmayacak şekilde. Yani. Tam bir Genel- daha alayım soruyu. Yok, başkalarını boş ver. Sen kendi soru sor. Yani sessizlik tartışma kültürünü nasıl etkiler? Silence. How can silence affect debate cultures? I think it's kind of discussed, Debate culture discussion. Well, maybe there should be less debates and more silence. I mean, I'm not sure how to answer your question, because at least in the West, obviously Turkey is in the West, debating, arguing is part of our life. I'm not sure. Tartışma hani bizim hayatımızın burada bir parçası. Belki hani tam da emin değilim ama sessizliğin sesi daha fazla yer verebiliriz. Please. Not sure if silence can really contribute to debates, because Tartışmaya bir it's kind of katkısı the olduğunu da opposite tam of debating. zannetmiyorum ama çünkü tam da tersi aslında tartışmanın sessizliği. It might maybe to kind of think of see a connection with what you're saying. Maybe it might be useful before allowing all debates. Maybe sometimes it's better to be silent rather than having certain debates. Bazı tartışmaları yapmaktansa sessiz kalmak daha iyi olabilir tabii. Aralarında bir bağ kurmaya çalışıyor aslında. Ben soruyu daha düzgün bir biçimde kurayım. Kusura bakmayın. Olabilir hocam, ben de Kesin. tam soruyu Şimdi anladım. Furkan'ın sorusu tam olarak şöyle. What people do, the person in silence. Say it The again. question. What What people? do people do? A person exists in silence in West and in East. This is the same as the debate Yes, question. I think he wants Sessiz to ask birine this. nasıl davranılır? Doğuda ve batıda. Yes. So the difference between the West and the East on debates. Because, for example, you are silent in the West, in Germany, for example. Uh-huh. How German people behave you when you are in silence? Okay. So obviously these things are culturally conditioned. It's true. Yes. Okay. Tabii bütün bunlar kültür durumları. In certain cultures, Mediterranean, from Malta, but like Sicily, like Italy and Spain, the Akdeniz Maltese are very kültüründe- loud, very the opposite of silent, very noisy. Bizim kültürümüzde Malta'da da çok ses vardır, gürültü vardır. Akdeniz'de öyle diyor, Akdeniz'de. çok gürültü var. And so debates in our countries, they tend to be sometimes loud, sometimes they might seem aggressive. And in my national context or cultural context, a bit more silence, a bit more saying less might be helpful. If with a debate you want to produce you want to end up in you want the debate to be productive. You want the debate to be productive, that people learn something or you reach an agreement, then Please.
Bizim kültürümüzde, Akdeniz kültüründe tartışmalar çok hararetli, hatta agresif bir şekilde geçebiliyor. O yüzden bu kültürlerde özellikle daha az konuşmak bile sessizliğin yanında daha bize faydalı olabilir. Akdeniz toplumları ses Sorry. vermeyi seviyor. Ve öyle diyor. Akdeniz kültürlerinde, örneğin kendi kültüründe bir konuşma olduğunda mutlaka bir anlaşmaya varılması gerekir. Yes, please. Whilst in Northern Europe, in Germany, in France, in Holland, they're quieter. Their debates are in a way more rationalized. I mean, in the Mediterranean, we're more emotional with the hands and like that. And in Kuzey those, Avrupa'da onlar daha sessiz. Buyurun hocam. Onlar daha sessiz ve daha akılcılardır. O yüzden daha tartışmaları hararetli geçmez ama yani bizde ne dedik? Daha rasyonalize ediyorlar ama Evet. burada bir anlaşmaya varınca herkes kalkıyor. Gürültü sonra ediyoruz ama. but while debates in Northern Europe might be more rational or less need for silence than perhaps in the South. And you might wonder, sometimes being polite and rational, if it's a mask for saying what you truly want to say or not. Sometimes in the South, it's true we're noisy, but sometimes, we fight, but it passes quickly. We shout and all this, get angry, and next day we're drinking together. It's over. In the North, Sorry. Of course. Tabii Kuzey Avrupa'da her ne kadar daha rasyonel ya da daha sessiz bir tartışma ortamı olsa da şu soruyu da uyandırıyor bize. Acaba bu bir maske mi? Çünkü bizdeki tartışmalar ne kadar hararetli geçse de biz yine de ertesi gün tekrar beraber içmeye gidebiliriz. Tabii kuzeyde biraz daha hem rasyonalize ediyorlar hem de kibar, nazik davranıyorlar. Diplomasi var daha çok iletişimde. Whereas in other cultures, they are very polite, but they don't say what they really want to say. They're very polite. They don't want to offend each other. So I'm not sure which is the better. Diğer kültürlerde çok kibarlar, ciddi bir samimiyet var ama gerçekten söylemek istediklerini söylüyorlar mı acaba? O yüzden ben de emin değilim diyor Sayın Mancu. Hangisi daha iyi bu noktada? Okay, thank you for your answer. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Tamam, sen çık. Peki. Please, give your presentation. Before you-